Efendim, şimdi toplumda çok görülen bir problemden bahsedeceğim. Balayı sistiti. Yani adı böyle sistiti falan deyince ne olduğunu anlayamadınız tabii. Bu yeni evlenen kadınlarda görülen bir hastalık. Böyle deyince az çok anladınız değil mi? Mesane iltihabı. İlk kez cinsel ilişkiye girdiği zaman kadının işte bu genital bölgesinde bir miktar tahriş oluyor. Bu özellikle böyle ön sevişme olmamışsa, yeterli ıslanma olmamışsa o zaman o genital tahriş bir miktar daha fazla oluyor. Evet, şimdi anatomik olarak kadınların erkeklerden biraz daha farklı bir yapısı var biliyorsunuz genital bölge. Bu idrar yaptığımız yer anlamında da farklı. Şimdi şurada dış dudaklar, şurada iç dudaklar var. Hemen iç dudakların içerisinde vajinanın hemen üst noktasında şurada üretra dediğimiz idrar kanalcığı bulunuyor. Bu idrar kanalcığı mesaneden idrarın atıldığı yer. Şimdi bu üretra meatusu yani dış açıklığı hemen vajinanın girişinin üstünde. Şimdi bu bölge tahriş olduğu zaman bu üretranın çıkış yeri de tahriş oluyor. Enfeksiyon yapan bakterilerin üremesini arttırıyor. Tahriş durumunda daha çok enfeksiyona meyil başlıyor. Burada klinik olarak sizde neler oluyor? Şimdi tahrişten sonra nasıl sistit olduğunu düşünüyorsun ya da hangi semptomlar ortaya çıkıyor? Şimdi kadının karın alt kısmında yani şurada bir hani müphem bir ağrı oluyor. Batıcı tarzda hani dolgunluk hissi yaratan bir ağrı oluyor. İdrar yaptığı sırada yanma hissediyor. Yaptıktan sonra rahatlamıyor. Sanki tekrar idrarı varmış gibi hissediyor ve beraberinde böyle acı biber dökmüş gibi yanıyor. Şimdi böyle bir şey olduğu zaman yeni evlisiniz, tatile gittiniz. O zaman bol su içmeye başlayın. Eğer çok su içerseniz ve ilişki sırasında kayganlaştırıcı kullanırsanız ilaç tedavisine kalmadan vücut kendi kendine yenebiliyor. Sistite aslına baktığımız zaman kadınların bu işte vajina üretra komşuluğundan hem de üretranın yani o idrar kanalcığının kısa olmasından dolayı her kadın mutlaka hayatının bir döneminde bir ya da birkaç kez o sistiti yaşar. Onun ne olduğunu kadınlar şimdi anlatınca tahmin edebiliyorlar. Çok rahatsız edici bir şey yani çok itici bir durum. Bazı kadınlarda işte bu ilk cinsel ilişkide oluyor. Bunun içinde böyle bir semptomunuz varsa 2-3 gün içinde kendiliğinden geçmezse veya ağrı giderek artarsa, beraberinde idrar kaçırma, ateş gibi semptomlar ortaya çıkarsa mutlaka hekiminize başvurun uygun tedavilerle çünkü kolaylıkla çözülebilecek bir hastalık. Neden burada bakteriler ürüyor? Şimdi burada üreyen en çok bakteri Escherichia coli dediğimiz bir bakteri. E. coli aslında dışkıda bulunan bir bakteri. Yeterli hijyen sağlanmadığı durumlarda bu vajinaya oradan üretraya geçip işte sistit semptomları yapabiliyor. Nedir sistit semptomlarını? Tekrar konuşalım. İdrar yaparken yanma, acıma, sık sık idrara gitme, idrara yetişememe, bulanık böyle kötü kokulu bir idrar yapma, kasık ve karınlarda ağrı, işte ateşe bağlı terleme, yorgunluk hissi, bulantı, kusma, ilişki sırasında da beraberinde ağrı yaşarsınız. Şimdi bunlardan hepsi de olabilir. Birkaç tanesi de olabilir. Eğer böyle bir durum varsa ihmal etmeyiniz efendim. Çünkü kolay bir tahlili var. Tam idrar tetkiki dediğimiz tahlille tanı konuluyor. Orada işte lökosit var mı diye bakıyoruz. Bazen de bakterileri görüyoruz. Bazen de bakterileri tanımak için kültür antibiyogram yapıp ona uygun da antibiyotikler verebiliyoruz. Ama en çok Escherichia coli olduğu için kültür hemen ilk planda yapılmıyor. Tedaviye dirençliyse o zaman kültür tedavisi. Kültür uygulandıktan sonra yani kültür antibiyogram sonrası antibiyotik tedavisi veriyoruz. Sistit işte bu bakterilerin üretradan içeriye girip mesanede ve mesane duvarlarında enfeksiyon yapması durumu burada çoğalıyor. Şimdi sistiti ilerleten bazı durumlar var. Mesela hijyeninizi düşünüyorsunuz, işte dışarıda tuvalete girmiyorsunuz değil mi? İdrarınız iyi uzun süre kalıyor içeride. O noktada bakteriler hani akan su kirli değildir hesabı düşünün. Su kaldıkça nasıl kirlenir? Aynı mantık orada daha çok ürüyorlar ve o zaman sistit semptomlarını ileriye taşıyorlar. Bundan dolayı da bol su için ve idrara sıkışmadan, uzun süre idrarınızı tutmadan tedaviye başvurun. Sistit olmaktan korunmak için de şunu yapabilirsiniz. Yani ilişkiye girdiniz, ilişkiden sonra idrara gidebilirsiniz. İlişkiden önce su içebilirsiniz. Bu tür durumlarda bir miktar sistit olmasını engellemek mümkün. Başka sebepler de olabiliyor. İşte mesane taşması, idrar kesesi fıtıklaşması, o sistosel dediğimiz durumlar. Bunlar idrar kanalını tıkadıkları için ya da uzun süre idrarı tutmak gibi bunlar sistit zeminini kolaylaştırıyor. Hijyen de önemli bu noktada. Yani hani dedim ya az önce bağırsaklardan gelen bir bakteri. Burada tuvalete gittiğiniz zaman arkadan öne değil de önden arkaya doğru bir temizlik yapmanız gerekiyor. Ve bu temizliği mümkünse suyla, bol suyla yıkayarak ardından kurulayarak yapmanız lazım. Yani buradan sildiniz, buradan geri getirmeyin peçeteyi.
buradan buraya sonra atın. O zaman idrar yolunuzda, vajinanızı da bağırsaklardan gelen bakterilere karşı korumuş olursunuz. Bir de bağışıklık seviyesi düşük olan insanlarda, hani direnci düşüktür, onlar biraz daha sistiti daha sık yaşayabiliyorlar. Onun için bağışıklığınızı destekleyecek tedavileri mutlaka almaya çalışın. Vitamin takviyeleri olur, bitkisel ilaçlar olur, ekinezya, zencefil, zerdeçal gibi takviyelere dikkat ederseniz o zaman biraz bağışıklık direncinizi arttırabilirsiniz. İşte idrar sonda kullanımı, kateter kullanımı, bunun dışında sistit kimlerde oluyor? İşte idrar sondası kullananlarda, kalıcı kateter kullananlarda, işte böbrek taşı, böbrek kumu, böyle bir semptom da varsa, yani daha doğrusu altta böyle bir hastalık da varsa o zaman sistite yakalanma olasılığınız artıyor. Tedavisini konuştuk. Bol su, uygun antibiyotik tedavisi. Bu noktada hekimin size uygun tedaviyle sizi rahatlatması mümkün. Şimdi size bir tarif vereceğim. Maydanoz kürü eskiden beri bilinen, aynı zamanda gerçekten de etkinliğini gördüğümüz bir şey. Siz hekime gitmeden hani basit bir yanmanız varsa nasıl çözebilirsiniz? Hani hem semptomları rahatlatıyor hem böbrek yollarını temizliyor. Bu tarz tedavileri hani evde kendiniz de uygulayabiliyorsunuz. Şimdi o tarif geliyor efendim. Bir demet maydanoz gerekiyor. Bu maydanozu iyice yıkamış olun. İşte üzerindeki pestisitlerden de arındırmak için bir miktar böyle su, karbonat ve sirke karışımında bekletin. Bir 10 dakika. Daha sonra bu suyu dökün. Sonra birkaç parçaya bölün. Bunu 1 litre suyun içine, tencerenin içine koyun. Ve onu bir 15-20 dakika kadar kaynatın. Kaynayıp soğuduktan sonra 1 litre suyu gün içerisinde birkaç bardak olarak güne yayarak tüketin. Bunu 3 gün üst üste yaparsanız sistit semptomlarınız çoğunlukla geçiyor. Ama geçmezse mutlaka o zaman hekiminize başvurun. Ancak unutmayın ki bu size verdiğim maydanoz kürü ya da bitkisel tedaviler asla tıbbi tedavinin yerine geçmez. Yalnızca semptomları geçici olarak hafifletir. Semptomlar devam ediyorsa mutlaka hekiminize danışıp uygun tıbbi tedaviye ya da tıbbi tedaviye ek olarak bunu kendiniz de uygulayabiliyorsunuz. Bunun dışında başka neler önerebiliriz? Bol probiyotik alımı önerebiliriz. Kefir gibi, yoğurt gibi, ev yapımı salça gibi, ev yapımı sirke gibi. Yaban mersini ile ilgili çok sayıda çalışma var. Böbrek yollarını temizlediği ile ilgili. Yaban mersinin meyvesini ya da işte çayını veya işte bunu içeren takviyeler var, onları. Bağışıklık sisteminizi güçlendirmesi için ekinezya çayı gibi takviyeleri de tedaviye ek olarak kullanmanız mümkün. Sistit bulaşıcı bir hastalık mı? Aslında çok böyle hızlı bulaşan bir hastalık değil ama kişinin tuvalet alışkanlığından kaynaklı ve hijyenik tuvaletler kullanılmıyorsa işte bu anal bölgesindeki bakteriler hem cinsel temas ile hem de hijyenik olmayan tuvaletlerden bir başkasına aktarılabilir. Onun için de anatominizden kaynaklı böyle bir hijyenik olmayan tuvalet varsa etrafınızda kullanmasanız çok daha iyi olur. Ya da sifona iyice basın, oturmadan veya üzerine bir şey sererek oturmaya çalışın ve alttan gelecek, klozetten gelecek sıçramalara karşı da üzerine bir parça tuvalet kağıdı atarak hani o sıçramaların önüne geçebilirsiniz. Balayı sistiti diye girdik ama tabii birazcık da sistitten size bahsettim. Yani toplumda görülen genel sistitten bahsettim. Balayı sistiti yaşamamanız için ne yapmanız gerekiyor? Genelde balayında yaşandığı için hani çünkü hem cinsel olarak sık birlikte olurlar, hem cinsel aktiftirler. Hem havuz, deniz gibi aktivitelerde çok olur. İşte mayo giyilmesi çok olur. Bu bölge daha nemli hale gelir. Ondan dolayı da böyle ıslak mayo ile çok uzun süre oturulmamasını tavsiye ediyoruz. Hijyenik olmayan havuzlara girilmesini tavsiye etmiyoruz. İlişkiden önce ve ilişkiden sonra idrara çıkılmasını, ilişkiden önce su içilmesini öneriyoruz. Tuvalete gittiğiniz zaman önden arkaya doğru kişisel temizlik yapmanızı istiyoruz. Çünkü anüsten gelen bakterilere karşı korunmuş olursunuz. Ve en önemlisi ve en temel madde cinsel ilişki esnasında yeterli kayganlığın sağlanması idrar kanalcığının yani üretranın zedelenmesini azaltır. Gerekirse de su bazlı kayganlaştırıcılar kullanabilirsiniz. Gün içinde idrarınızı uzun süre tutmayın. Bol sıvı alın. Bu sıvının miktarı ne olmalı? 10 ile 15 bardak arası, yani günlük 2,5-3 litre su içmeye çalışın. Naylon iç çamaşırı, sıkı iç çamaşırı, işte ıslak mayo, günlük pet. Bunlar enfeksiyonu daha da hızlandırır, arttırır. Banyo kremleri, deodorantlar, işte vajinal koku spreyleri, bu tarz şeyler hem vajina floranızı bozar hem sistit tablosunun tekrarlamasına neden olur. Böyle bir durum sık tekrarlıyorsa o zaman da mutlaka bir kadın doğum hekimine ya da üroloji hekimine tedavi için mutlaka başvurun. Çok uzun
Ama bir o kadar da toplumda yaygın görülen bir problemi konuştuk. Videoyu beğendiyseniz aşağıya beğen tuşuna basmayı, merak ettiğiniz konular hakkında yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı ve şu yukarıdaki zile tıklamayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.